Podcast'te yayın yönetmeniyim. Konuğum Oral Tuğa, İran araştırmacısı ve aynı zamanda GZT'de de İran konusunu çok kez konuştuğumuz ve bölgeyi de çok yakından takip eden, bizlerin de kendisi üzerinden takip ettiğimiz bir isim. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Merhabalar Volkan Bey, merhabalar, sağ olun. Sıcağı sıcağına bir gelişme aslında. Hatta ilk kaza olduğunda sizle bir görüştük yine ama çok fazla net bir bilgi yoktu. Şu an geri dönüp baktığımızda hala daha net bir bilgi yok ama genel anlamda bir geniş parantez açmak istersek nasıl yorumlayabiliriz, neler biliyoruz şu an kazaya dair? Ya şu an çok fazla bir şey bilinmiyor. Yani basına ilk başta özellikle bir sürü bilgi sızdırıyor, doğru yanlış. Ama bildiğimiz şey şu, resmi açıklamalardan İçişleri Bakanı'nın ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Kızılay'ın, İran Kızılay'ın falan şu an ciddi bir hava durumunda kötüleşme söz konusu ve havada şu an kararmış durumda orada. Kurtarma ekipleri de hatta içinde kayıplar olduğu da söyleniyor. Bazı helikopterle mi sanırım? Şu an daha yayına girmeden önce baktım. Bir bağlantı kesilmiş sanırım. Kurtarma ekipleri de zor durumda. Havadan araştırma şansları da yok. O yüzden karadan yürütüyorlar arama kurtarma çalışmalarını. Fakat şu an bütün İran Devrim Muhafızları, İran ordusu hepsi teyakkuz halinde, arama halindeler. Ama bir şey yok şu an. Konuşuluyor şu anda hem sosyal medyada hem medyada çok fazla bir şey konuşulmuyor ama halk nasıl karşıladı bu durumu? İki türlü şey gördüm ben kendim. Öncelikle şaşkınlık var. Her tarafta da şaşkınlık, kesimlerde şaşkınlık söz konusu. İranlılar şeyi de çok severler. Olaylar üzerine espriye vurmayı diyeyim ben. Şakayı vurmayı da çok severler. Bir grubundan bahsediyorum özellikle. Konu hakkında daha şimdiden bazı içerikler üretmeye başladılar. Böyle şakalı, komikli diyeyim. İçerikler üretmeye başladılar. Ama genel manada yani televizyonlara yansıyan ve dualar falan edilmeye başlandı. Şu an türbelerde, biliyorsunuz onlarda türbe kültürü çok önemli. Camilerde şu an ciddi anlamda dualar var. Yayınlarda dualar gene ediliyor, canlı yayınlarda. Şu an bir şaşkınlık ve telaş söz konusu, doğrusunu söylemek gerekirse. Genel olarak. Şimdi hem dua çağrılarını ben de gördüm. Türbeler dediğiniz önemli. Bir de siyah bayrak kullanımıyla alakalı ve sosyal medyada çok fazla hem resmi taraflarda biraz yas durumuna da işaret eden bir konu var gibi gözüküyor. Devrim Muhafızları Ordusu'nun Telegram kanalındaki siyah bayraktan bahsediyorlar. Evet. Ama böyle bir şey var. Devrim Muhafızları resmi bir şey yok. Sosyal medya hesabı yok. Bu sıklıkla düşülen bir hata. Yani çok hatırlamıyorum. Daha önce de o bayrak vardı gibi de bana geliyor açıkçası. Yani bu konuyla çok alakalı olduğunu zannetmiyorum. O kanalı çünkü ben de çok sık takip ediyorum. Ama bir yaz durumu şu an zaten olsaydı bir Telegram kanalından olmazdı o. Yani bayağı ciddi yayılırdı o mesele. Demiş olduk ve düzeltme yapmış olduk aslında. Peki ben sabahki ziyarete biraz işaret etmek istedim. Aslında kazanın da sahası, kazaya neden olan bir öncesi program. Azerbaycan'la büyük sembolik önemi de taşıyan ziyareti vardı, programı vardı, açılışı vardı. Evet. Siz bu projeyi nasıl değerlendirirsiniz? Genel baktığımızda anlamı nedir? İran nasıl karşılanmıştı bu ziyaret? Ya, proje kıymetli bir proje. Zaten iki ülke arasındaki ilişkilerin de yumuşamaya başladığı bir dönemde gerçekleşen bir iş. Açıklamalar da çok sıcak ve samimiydi. Aliyev tarafından da reisi tarafından da yapılan açıklamalar çok samimiydi. Yani oldukça olumlu karşılanan bir işti bu. Bölge çok dağlık bir bölge. Yani çok ciddi anlamda nasıl diyeyim, yüksek rakımlı bir yer, bahsedilen yer. Dolayısıyla kazanın olduğu yere ulaşmak bu bağlamda çok zor ve zaten bu suikastmiş gibi hani bu tip şeyleri de biraz gündemden düşüren de kötü hava şartlarının gözle görülür şekilde, yani videoları görmüşsünüzdür mutlaka, çok sert olması meselenin. Helikopterden bahsedersek aslında sadece tek başına değildi Cumhurbaşkanı. Önemli isimler de vardı. Dışişleri Bakanı başta olmak üzere. Helikopterde kimler vardı bilmeyenler için ve nasıl tanımlayabiliriz olanları? Personel hariç 4 kişiden bahsediliyor. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian ki önemli bir isimdir, oldukça önemli bir isimdir. Onun dışında Doğu Azerbaycan valisi ve Doğu Azerbaycan Cuma İmamı. Yani bizim tam olmasa da müftiye benzer ama daha tabii siyaseten de güçlü bir figür oluyor Cuma İmamları. Bu dördü kaza sırasında olduğu söyleniyor. Dördü de çok önemli isim. Dolayısıyla olası bir kayıp İran için çok büyük bir kayıp olur. Demişken hem Twitter hesabınızdan da paylaştığınız olası bir kayıpta resmi olarak İran'da
anayasa nasıl işler diye hem size ondan dinlemek istedim hem de resmi durumun dışında nasıl bir yankı uyandırır bu durum. İki başlıkta alabilsem çok iyi olur. Ya şimdi reisinin rehberliği de tartışılıyordu malum. Hani önü açık olduğunu, sonrasında ki rehberin Hamenei sonrası dönemdeki rehberin de reisi olacağına yönelik çok fazla analiz vardı. Şimdi anayasaya göre şöyle, olası bir vefat durumunda veya 2 aydan fazla hastalanması durumunda azli vasıta yokluğu diye geçiyor. 131. madde olması lazım anayasanın. Rehberin onayı yani Ali Hamenei'nin onayıyla Cumhurbaşkanı yardımcısı hemen vekaleten görevi devralıyor ve 50 gün içerisinde yeni seçimlere giriyor. Yani eğer hak vuku bulursa, reisi rahmetli olursa, vefat ederse olacak olan şey İran'da yeni bir seçim gündemi. Yeniden bir seçim göreceğiz. Yeniden seçim olursa olası adaylar öncesinde var mıydı? Ya da yeni bir isim görür müyüz İran siyasetinde bu noktada? Yani inanın şu an hiç fikrim yok. Çok net söyleyeyim çünkü İran siyaseti biliyorsunuz çok dinamik. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin kime onay verip vermeyeceği kadar da çok belli olmuyor. Bence hani bu konuda şu an yorum yapmak için çok erken. Öyle söyleyeyim. Hani evet de fikrim var ama çok erken olduğunu düşünüyorum. Olduğu bölge de önemli. Doğu Azerbaycan o eyalet kısmı. Neden önemli? Nasıl tanımlayabiliriz? Hem bölgesini hem bölge için anlamını nasıl yorumlayabiliriz? Doğu Azerbaycan zaten Tebriz'in baş şehri olan vilayeti İran'ın. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. İran'da çünkü genelde böyle eyalet sistemi zannediliyor. Özellikle işte Kürdistan, Belucistan, Azerbaycan gibi isimleri görünce. İran'da Batı Azerbaycan var. Türkiye sınırında olan Doğu Azerbaycan var. Gene Tebriz'in baş şehri olan. Birisinin Urmiye, diğerinin Tebriz baş şehirleri. Bu vilayet üzerinde ki zaten isminden anlıyoruz. Azerbaycan yoğunluklu, Azeri Türklerin var olduğu bir bölge. Sanırım köyün adı da Kurtlar Köyü. Yanlış hatırlamıyorsam helikopterin düştüğü düşünülen diyeyim daha doğrusu. Köyün adı da Türkçe isimli bir köy. Ama bu teyide muhtaç şu an onu da söyleyeyim. Dolayısıyla sınır bölgesinde, Azerbaycan sınır bölgesinde oldukça rakımı yüksek, dağlık ki yani burada şunu da söylemek lazım. Şimdi tamam kazadan yaralı kurtulmuş olabilirler ya da yara almadan da kurtulmuş olabilirler ama ulaşılamayan sürede çok ciddi soğuk hava muhalefeti söz konusu. Bir de böyle bir şeyden bahsetmişti. Yeni bir hava dalgası geliyormuş sanırım. Yine akşamleyin daha da soğuk olacağına dair bölgenin bir şey vardı. Bir haber düşmüştü. Dolayısıyla yani bu insanların yaralandığını düşünürsek kaybettikleri kan vesaire falan durumu her geçen saat daha tehlikeli hale getiriyor. Yine olası bir kayıpta reisi senaryosunu konuştuk ama Dışişleri Bakanı için de ayrı parantez açalım isterim. Nasıl bir figürdür dışarıdan bilmeyenler için diyeyim. Şimdi Emir Abdullahian hariciyede çok uzun yıllar harcamış birisi. Yani Suriye konusunda, Afrika konusunda falan uzman bir isim. Ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve işte çeşitli başkanlıklar, müdürlükler vesaire yaparak oralara gelmiş bir isim. İran şeyinde de siyasetinde de son dönemde özellikle oldukça etkili bir Dışişleri Bakanıydı. Eğer vefatı söz konusu olursa yanlış bilmiyorsam eğer gene bir yardımcısı vekaleten duruma el atacak. Benzer bir tarihine baktığımızda benzer bir durum görmemiştik ama yakın bir durum görmüş müydük hatırladığınız var mıdır? Mukayese edebildiğiniz Yani belki. şu an İran tarihinde tarihsel bir gün. Yani bu kazadan sağ çıksalar dahi tarihi geçmiş bir kaza bu. İran tarihinde ben yani Cumhurbaşkanı suikasti öldürülmesi yani suikast bağlamında da düşünüyorum bu olay için söylemiyorum. Ya da ölmesi durumu ben hatırlamıyorum. Bildiğim kadarıyla da yok. Yani işte görevden alınma yani şey oldu. Mesela 80'lerin başında bir suikast teşebbüsleri vesaire falan oldu ama bu çapta bu şekilde devlet erkanının edildiği, yok olduğu bir durum ilk defa oluyor İran tarihinde. Ona da ilk kez bu kadar geçilecek diyebiliyor muyuz? Hem politik anlamda hem sokaklar nezdinde hem günlük yaşayış anlamında da nasıl yankı uyandırdı halk nezdinde diyeyim aslında biraz da. Halk nezdinde yani çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum açıkçası. Yani herhangi bir şey olmaz ama tabii şok edici bir olay. İranlılarda da biraz artık kanıksama oldu. Yani o kadar çok olay geldi ki başlarına şu geçen 20 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde. Bir şey hani böyle şok edici, çok böyle oyun değiştirici bir konu olacağını düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şu var, elitler arasında, siyasal elitler arasında oldukça oyun değiştirici bir olay bu. Yani çünkü ciddi bir siyasal elitler arasındaki kavgadan bahsediyoruz.
daha yüzüne çıkmamış durum vardı. Klikler arasındaki mücadelelerden bahsediyor ve reisi buradaki kilit adamdı. Ve hesaplar reis üzerine yapılmış durumdaydı. Dolayısıyla reisinin oyundan çıkması demek bu hesapların yeniden kurgulanması demek ve yani 88 idamlarında da öne çıkan bir isim reisi biliyorsunuz. O Halkı Mücahitler Örgütü'nün binlerce kişinin idam edildiği bir şey imzasını atmış birisi. Devletin içerisinden gelen birisi. Dolayısıyla hani o elitler bazında, halk bazında değil ama elitler bazında oldukça oyun değiştirici bir mevzu bu. Bugün yapılan analizler de yine kaza sonrası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan siz mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle bir işaret ediliyor sabotaj iddiasının yansıması olarak. İran'ın nükleer bomba geliştirmeye yetecek materyale sahip olmasına aylar değil haftalar kaldı. İran nükleer bombaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı dedi. Bu saldırının aslında sabahında olmuştu. Çok güncel bir açıklama. Biraz analizler de buraya işaret edebiliyor. Nükleer anlamda nasıl yorumlarsınız bu gündemi? Hem paralel olarak hem ayrı olarak. İran'ın nükleer programını Cumhurbaşkanı'nı öldürerek durdurmak mümkün değil. Yani oldukça neler geldi başlarına, ne sabotajlar, ne yani Fahrizade suikastleri vesaire bu işi bizzat yürüten insanlar da öldürüldü İran'da. Hani nükleer program devam edecektir. Herhangi bir sekteye uğrayacağını da zannetmiyorum. Hatta daha eğer tırnak içinde söylüyorum bununla bağlantılı bir konuysa ki zannetmiyorum ama daha çok kırbaçlar mevzuda. Daha böyle safları sıklaşmasına sebep olur. Şeye dönersem hani nükleer bağlantıda ben bir sabotaj olduğunu düşünmüyorum bunun açıkçası. Yani bir kere İran havacılık konusunda zaten çok iyi bir yerde değil. Yaptırımlar konusunda olsun işte belli malzemeleri tedarik edememesi noktasında olsun vesaire havacılık tarihinde zaten şeyi var yani İran'ın bir geçmişi parlak değil. Bu helikopter de 79 yapımıymış sanırım zaten. Ve hava şartları da belli. Yani böyle bu tip bir hava şartlarında bu şekilde bir uçuşa kalkışmak bir kere başlı başına bir şey. Tehlikeli bir durumdu. Ama suikast düzenleyebilecek o kadar çok şey var ki yani sadece ülke dışına bakmayın. Yani dediğim gibi elitler arasında da mücadele söz konusuydu ve reisi kilit bir adamdı. O yüzden bu sadece dış politika bağlamında okunması çok da şey değil. Nasıl diyeyim yani geçerli bir analiz olmaz. Sonrasına bir daha işaret edersek, güncel bundan sonrasında tabii netleştiğinde daha çok belli olacaktır ama hem bölgede hani saat farkından dolayı hava karardı. Dediğiniz gibi yeni bir soğuk hava bulutu da ben de gördüm meteoroloji tarafından. Sis ve soğuk hava etkisi de bölgede oluyor. O yüzden net haber alır mıyız? Önümüzdeki saatlerde net değil ama nasıl bir yeni güne uyanırız İran tarafından? Şu an canla başla çalışıyorlar. Yani sınırların çok ötesini zorluyorlar bence. Gördüğüm kadar videolarda da gördüğüm kadarıyla gelen hani şeyler de böyle. Dolayısıyla yani az bir şey değil. Devlet başkanı kaza geçirmiş durumda ve orada bir yerde yardım bekliyor. Bütün devletin imkanları buna seferber olmuş halde. Yani ama dediğim gibi bölge çok dağlık. Vadiler ve yükseklikler çok fazla. Bir kere kazanın olduğu yeri tespiti meselesi. Bunda çok karışık haberler geldi. Kimi diyor biliniyor, sinyal geldi, kimi diyor bilinmiyor, henüz şey yapılmıyor falan. Ben yani şu an bildiğimiz şey henüz ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları zorluklarla yürütülüyor. Havadan kurtarma çalışması yapılamıyor. Yapmaya çalışıyorlar işte az önce de söyledim. Eğer haber doğruysa şu an sıcak olduğu için yanlış olabilir. Bir helikopterin daha kaybolduğu arama kurtarma ekibinden bir haber geldi. Ama yani durum şu an çok karışık. Sabaha kadar bulabilirler mi? İmkan dahilinde çünkü bütün devlet orada. Bütün gücü de orada yani iş yapıyor. Ama her geçen saat daha olumsuz da doğru dönüyor o İbre. Olarak her yayında sizden bir Telegram gruplarında neler konuşuluyor bunu da konuşuyoruz. Çünkü hani medyaya yansıması ayrı ama sosyal medyada daha canlı bir akış var. Sizin dikkatinizi çeken ne oldu? Hem detay olarak hem de genel bir durum olarak. Şu an herkes izlemede. Kimse de çok çıkartmak istemiyor ambiyane tabirle. Yani bir şeyler yorumlamak istemiyorlar. Ufak tefek bazı trollvari gazetecilerden falan haberler gördük. Yani işte Azerbaycan işaret edenler oldu bu suikaste. Azerbaycan-İsrail yakınlığını işaret edenler oldu gene böyle şey ama sildiler falan böyle tweetlerini. Bu tip şeyler de oldu. İşte bazen ayetler atılıyor. Hani Allah'a geldik, Allah döneceğiz tarzında böyle Farsça, Arapça şeyler yazılıp çiziliyor falan siliniyor. Sonra fake olduğu söyleniyor. Yani şu an dediğim gibi çok toz duman durum söz konusu. Öldüğünü söyleyen oluyor, siliyor. İşte tekrar İsrail kaynaklarına dayandıranlar oluyor aynı şekilde. İsrailler çünkü bu konuyu gerçekten hiç sevinçlerini gizlemediler.
ciddi anlamda mutlulukla şey yapıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar bu anlamda. İsrail tarafında nasıl bir aynı zamanda yankı uyandırdı? İsrail tarafında şu an yanlış hatırlamıyorsam şeydi, kurtarma örgütü gibi bir şeydi. Tam hatırlayamadım şu anda. Mesela onlar merak etmeyin geliyoruz diye tweet attılar resmi hesaplarından. Yani bunun gibi böyle tuhaf şeyler, karikatürler, işte böyle bu Hasidik Yödden'in o meşhur giyim tarzı bilirsiniz yandan işte falan. Onu helikoptere uyarlamışlar falan böyle işte. Ayetler evlattan Zebur'dan şey diye hani bizle uğraşılmaz, İsrail tehdit etmek bakın böyle sonuçlara sebep olur falan gibi şeyler paylaşıyorlar. Böyle bir durum söz konusu ortada şu an. Dediğiniz gibi sıcağı sıcağına aslında gelişmeleri takip ettik. İrem Araştırması Oral Doğa konumuzdu. İran'a dair birçok konuyu GST YouTube kanalında bizlerle paylaşıyor. Şimdi de biraz daha neler olup biteceğini konuştuk, neler olduğunu konuştuk. Ama bizim haber merkezinde mesaimiz devam ediyor. Olaylar netleştiğinde tekrardan hocam sizlere de konuk almak isteriz diyelim. Yayını noktalayalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Doğukan. Sağ olun.